Aslında hiç var olmaman gerekiyordu. Büyük patlamada madde ve antimadde neredeyse birebir üretildi. Karşılaştıklarında birbirlerini yok edip saf enerjiye dönüşüyorlar. Eğer sayılar tam eşit olsaydı şu an sadece karanlık ve foton gürültüsünden ibaret tamamen boş bir evren. Ama değil, sen varsın, yıldızlar, galaksiler, her şey burada. Demek ki evrenin bir yerinde bir an için maddenin eline minicik bir koz geçti. Her 10 milyar antimadde parçacığına karşı 10 milyar artı bir madde parçacığı. Bu artı birin nereden geldiğini fizikçiler onlarca yıl çözemedi. Standart modelde CP ihlali dediğimiz madde ile antimaddenin simetrisini bozan çok küçük bir sapma var. Ama kağıt üzerinde bu sapma gözlediğimiz kadar büyük bir asimetri üretmeye yetmiyor. İşte burada sahneye erken evreni laboratuvara taşıyan yepyeni bir oyuncu giriyor. Kuantum bilgisayarlar. IBM'in 112 kübitlik cihazında araştırmacılar Big Bang'in ilk saniyelerindeki kuvvetleri temsil eden bir mini evren kurup madde karşı madde alanlarını gerçek zamanlı olarak evrimleştirdiler. Klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık etkileşimleri sistem bizzat kuantum olduğu için doğal olarak taklit edebildi. Ve doruk noktası şurada. Bu simülasyonlar belirli kuantum alan teorilerinde çok küçük bir CP asimetrisinin gerçekten de maddenin tarafına oynayıp artı birlik avantajı üretebileceğini gösteriyor. Yani varlığımız derin bir kuantum tercihin sonucu olabilir. Ama hala açık bir soru var. Erken evrende gerçekten hangi mekanizma, hangi faz geçişi ya da yeni parçacık bu teraziyi bozdu? Belki de bir sonraki 1000 artı kübitlik simülasyon bu sorunun cevabını ekranda bir sayı olarak önümüze koyacak. Peki sence madde antimadde dengesini bozan, asıl tetiği çeken neydi?